Merhabalar, ben Damla Akduman. Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce yazın ruhuna uygun bir hırka örüyoruz. Yazın ruhuna uygun dememin sebebi anladığınız üzere birleştirme tekniğinden dolayı. Bu hırkada sadece iki renk kullanıyorum. Motiflerde saks mavisi, birleştirmede beyaz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Her ikisi de farklı bir marka ama cinsleri birbirine çok yakın. Kartopu Cotton Love ve Nako Cotton Luxe. Kartopu Cotton Love'ın K627'sini kullanıyorum. Nako'nun ise 97-569'unu kullanıyorum. Bu hırka için ihtiyacım olan motif sayısı 57. 25 arka, 20 10+10 olmak üzere önler, 12'de 6+6 olmak üzere ki truva karkol örüyoruz. 57'ye tamamlamış oluyoruz. Bu ipi 3 milim tığ ile örüyorum. Motiflerim artık birçoğunuzun da bildiği gibi Gorgeous motifi. 5 sıra halinde hazırlayıp 6. sırasında da birleşmeye başlıyoruz. Her bir motifim benim birleştirme kenarı olmaksızın 12 santim. Bunu da belirtmek isterim. Hırkamın bedeni ise 36'dan 42 bedene kadar uygun olacaktır. Videonun sonunda hırkayı daha büyük ya da daha küçük nasıl örebilirsinizin fikirlerini bırakmış olacağım. Öyleyse artık ilk olarak birleştirme tekniğini göstererek, ki motifin yapımını bu videoda sizlere göstermiyorum ama hemen bu videonun açıklama kısmındaki yere linkini bırakacağım. Tek renk olarak bu motifi nasıl örebilirsiniz? Aslında son tekniklerimle de bir ara ilk fırsatta videosunu çekeceğim. Ama o videodaki gibi ördüğünüzde de gayet güzel düşüyor. Eminim birçoğunuz zaten biliyorsunuz ya da dilediğiniz farklı bir motifi de kullanabilirsiniz. Öyleyse ilk olarak kol motiflerini birleştirirken kolun bir tanesini birlikte birleştirelim istedim. O arada birleştirme mantığını da anlamış olalım. Kol için ihtiyacım olan 6 tane motifi 3×2 olarak bu şekilde önüme dizdim. Herhangi bir tanesini alıp iki kenarını örerek birleştirmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum ve motifimin kenarına gelip 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 3 tane zincirimi çekip burada üçlü grubun sonuncusunun üstüne, yani son 1 2 3 üçlü grubun sondaki ikili trabzanına batıp bir sık iğne örüyorum. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Yine burada 1 2 3'ü sayıp üstüne sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde kenarın sonuna kadar ilerleyelim. Sona geldiğimde yine burada 1 2 3'ü sayıp buraya bir tane örüyorum. İşte bu şekilde her üçlü grubun sonundaki ikili trabzanına bir sık iğne örerek diğer köşeye kadar ilerlemiş oldum. Köşeye geldiğimde ise yine İlk olarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekip aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 3 zincir çekip hemen buradaki trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum.
Kenarın sonuna kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Sona geldiğimde sonuncu sık iğnemi örüp köşenin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 zincir çekip, şimdi bu iki kenarı tamamladıktan sonra sıradaki motifi alalım. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı yine örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip artık sırt sırta verdiğim motiflerimde tığdan çıkıyorum ve ilk 3 zincir çekilen alanın içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve burada 3. ikili trabzanın tepesine batıp sık iğnemi örüyorum. Yeniden 2 zincir çekiyorum, tığdan çıkıyorum ve bu defa karşısındaki yine 3 zincirli alana batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Yeniden 3. trabzanın tepesine bir sık iğne, 2 zincir, tığdan çıkıp karşısındaki hep karşısına denk gelen 3 zincir çektiğim alana batıyorum. 2 zincir çektim, çıktım, battım, ilmeğimi çıkartıp bir zincir. Yeniden 2 zincir. Üçüncü trabzanın tepesine 2 zincir çıktım ve burada yine 3. trabzanın tepesine yaptıktan sonra karşılıklı kenarı birleştirmiş oldum. Köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekip tığdan çıkıp burada köşede 2 zincir çektiğim yerin içinden ilmeğimi çıkartıp yeniden bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin içine diğer ikili trabzanımı ördükten sonra aynı örme tekniğimle, yani 3 zincir, üçüncünün üstüne bir sık iğne mantığıyla buraya kadar gelip aynı bunun üstüne bunu eklediğim gibi yeni motifi ekleyeceğim. 2 kenarı geçtim. Şimdi bakın yine aynen motifi aldım. Aynı şekilde biraz evvelki gibi üçüncüyü de üstüne birleştirmeye başlıyorum. Bunu da ekledikten sonra ne yapıyordum? Köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 zincir çekiyordum hemen arkadan. Şimdi göstereyim şöyle size. Bunu da buraya ekledikten sonra şöyle gelip bunu ekleyeceğiz ya, böyle bu kenarı geçeceğim, bu kenarı geçeceğim. Buraya geldiğimde şuradaki geçişi gösterip burayı tamamlayıp bir üstte de motif eklemeyi görelim. Buraya kadar ilerledim. Şimdi buraya geldiğimde yine buradaki üçüncünün üstüne bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve hemen bakın burada 2 tane ikili trabzan örülmüş halde ben diğer 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bir zincir çekip bu iki grubun arasındaki boşluğun içine batıp ilmeği aynı zamanda tığdaki ilmeğimden de çıkartıp bir zincir çekiyorum. Ve yeniden buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Zincirlerimi çekip aynı şekilde buradaki geçişi de aynı yapacağız. Buraya kadar gelelim ve diğer motifleri ekleyelim. Kenarın sonuna kadar ilerledim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra 2 tane de zincirimi çektim. Şimdi yeni motifimi aldım. Göstermiş olduğum üzere birleştirmeye başlıyorum aynı mantıkla. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan, daha sonra 2 zincir, ilk üçlüden çıkartıyorum. Sonra buraya gelip üçüncüye batıp sık iğnemi örüyorum. Şimdi buraya kadar aynen ilerleyelim. Bu üçünün birleştiği yere kadar aynı mantıkla ilerledim. Köşeye 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir de zincirimi çektim. Şimdi bu ikisinin tam ortasına batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve göstermiş olduğum üzere kenarın sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Kenarın sonuna kadar ördükten sonra sıradaki motifimi alacağım ve hemen
Aynı şekilde onunla da birleşmeye başlıyorum. Burada köşeye 2 tane ikili trabzan, 2 zincirimi ördüm. Ön yüzü bana bakıyor yine motifin. Hemen içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Mantığımız hep aynı. 2 zincirimi çekip çıkıyorum. İlk üçlüden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir, buraya da bir sık iğnemi ördüm. Şimdi buraya kadar ilerleyelim. Zaten buraya kadar gelip şuradaki geçişi de gördükten sonra bu kenarı da birleştireceğiz. Birleştirme mantığını da burada çözmüş olacağız. Şimdi burada dördünün birleştiği yere kadar ördüm. Bakınız. Şöyle hemen kadrajımı ayarlayayım. Daha net gözükmesi açısından. Beyaz olduğu için biraz zor olabilir ama siparişim bu yönde olduğu için mecburen bu renkle örmek zorundayım. Ama ben size şimdi elimin üstünde göstereceğim. Üçünün, bakın zaten çok belli ediyor kendini. Üçünün birleştiği yer tam olarak burası. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şimdi bir kenarını birleştirmiştik. Sıra diğer kenarda. Önce 2 tane ikili trabzanımı öreyim. Sonra 2 zincirimi çekeyim ve dediğim gibi bakın bu kenarı birleştirmiştik. Şimdi sıra bu kenarda. Burayı da birleştirmeye başlıyorum aynı mantıkla. Öyleyse bunu birleştirdikten sonra sıradaki motifi de üstüne alıp üçüncü, yani buraya pardon bu sıranın üçüncüsü ama toplamda 6. motifi de buraya ekleyeyim. Birleşmeyi ve kol motifini göstermiş olacağım size. 6 tane motifimizi göstermiş olduğum şekilde birleştirdim. Eğer bu benim 5x5 25 motifli arka parçam olsaydı şimdi ne yapacaktım? Buraya kadar geldim. Bu kenarı da geçip başladığım noktaya kadar örüp ipimi kesip parçayı çıkartacaktım ki birazdan size 25 parçalı arka kısmını göstereceğim. Şimdi bu kol olduğu için kenara alıyorum. Çünkü ne yapacağım? Önce arkayı önüme alacağım. Sağ ve solu yerleştireceğiz. 5x5 25 tane, yani arka motifleri bu şekilde birleştirdikten sonra sağ ve sol parçaları yerleştireceğiz. Bunun için bu parçayı arka yüzüne çeviriyorum. Ve önce bir tarafı mesela göstermek isterim ki size. Şimdi burası benim, şöyle göstereyim size. Sağ ve solu biliyorsunuz nasıl birleştiriyorduk. Uzun zamandan beri beni takip eden dostlarım biliyorlar. Sağ tarafı önüme yatırdığımda sağ, üstüme giydiğimde sol tarafı dikey birleştirme yapıyorum. Önüme yatırdığımda sol, üstüme giydiğimde sağ tarafı da yatay birleştirme yapıyorum. Bu ne demek oluyor? Üstteki motifi alıyorum. Altına bunu ekliyorum. Daha sonra altına bunu ekliyorum. Altına bunu, altına bunu. 5 motifi öyle ekledikten sonra hop kenarını uzunca örüyorum. Sonra yanına motifi, diğer altına derken ikinci sırayı da buraya kadar getiriyorum. Bu yanım açık kalıyor. Bunu da hemen bu sağ tarafımdan birleştirmeye başlıyorum. Şimdi burada omuz motifimiz yok. Kol altına motif koyacağım için şu yarısına kadar birleştirme yapacağız. Onu göstereceğim birleştirirken. Sol taraftaki motifi ise yatay birleştirme derken onu da şöyle yapıyoruz. Hemen onu da göstereyim size. Şimdi alttaki şu motifi alıyorum. Onun yanına bunu. Derken üst kenarını örüyorum. Bunu kenara örüyorum. Bunu 2 gidiyor. Dikey, yani yatay dediğim bu. Üstüne bunu daha sonra bunu ekleyip bu kenarı geçmeden evvel de bu kenarı omuz kısmıyla birleştirip, yani bakın şurayı şöyle birleştirip bunu da yarısına kadar birleştireceğim ve 3 motiflik kol evimizi oluşturacağız. O zaman tekrarlamak gerekirse bu tarafı dikey yukarıdan aşağıya, bu tarafı da yatay
aşağıdan yukarıya doğru ilerleterek birleştiriyorum. Siz elinizin alışık olduğu şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Aslında bunu tek parça olarak önle arkayı da birleştirebiliriz. Lakin ben hem çok büyük parçaları kucağımda örmeyi sevmiyorum, hem de videoda göstermesi benim için çok daha meşakkatli oluyor. Böyle çok daha kolay. O zaman ilk sağ tarafı birleştirmeye başlayalım hırkanın üstüne. Birleştireceğim yan tarafı önüme doğru aldım. Bakın şimdi bu parçada ön parçasında kenarı açık kalmıştık. Burada en son köşenin içine 2 tane ikili trabzan örüp bir zincir çektim. Bu arka parçanın şu kısmına, köşesine gelip batıyorum ve bu ilmeği içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve burada köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip aynı size göstermiş olduğum teknik gibi birleştirmeye başlıyorum. Bir zincir çektikten sonra buradaki 3. trabzana gelip sık iğnemizi örelim. Yeniden 2 zincir, arkadan batıp bir zincir çekip buraya geliyoruz. Aynı teknik dediğim gibi. Kol evine kadar bu şekilde birleştireceğiz. Kol evini nerede durduracağımı size göstereceğim. Kol altına bir tane motif yerleştireceğimiz için yarım yarım alan oluşturmamız gerekiyor. 2 zincir çekmeyi unuttum. 1, 2. Tekrardan buraya, şu kısma gelene kadar birlikte örelim istedim. Şimdi artık burada köşeye geldim. Bunun için şimdi burada sık iğnemi ördükten sonra bu köşenin içine diğer 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Şu boşluğun arasından ilmeğimi çıkartıp tığdaki ilmekten de çıkartıyorum. Daha sonra tığdan çıkıyorum ve karşıda bu ikisinin birleştiği tam orta noktaya batıp ilmeğimi oradan da geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip buradaki köşeye geliyorum hemen. 2 ikili trabzan, ipeklemem gerekiyor. 2 zincir çekip buraya birleşeceğim. Aynı gösterdiğim yöntemle bakın tam olarak ortadaki şu kısma kadar gelip birleşeceğim. Kol altına kadar etekten itibaren ilerledim. Buraya geldiğimde bakın şimdi köşeyi birleştirdikten sonra hemen alttaki köşedeki üçlü grubun üstüne burada da bir tane daha sık iğne yaptım. 2 sık iğne yaptıktan sonra burayı çok fazlasıyla darlaştırmak istemiyorum. Kol altında kasma yaptırmak istemediğim için daha geniş yerleştirmek istiyorum. Bunun için de bu 3 grubu açıkta bırakacağım. Sadece birini arka ile birleştirmiş olacağım. Motifi yedirirken benim için çok daha kolay olacak. Hem de bu alttaki dediğim gibi kol evindeki kasmayı da engelleyeceğim. Bunun için de normal birleşmeye devam ediyorum. Birleşmeye değil, pardon, örmeye, birleşmeden örmeye demek istemiştim. Çünkü kol evini bakın. Burayı geniş bir aralık bırakıyorum. Ve nereye kadar? Burayı öreceğim. Buraya kadar. Çünkü burada da üst 2 motifi birleştirip kol evini aynı zamanda da omuzu oluşturmuş olacağız. Kol evini şimdi birleştirerek oluşturmuş oluyorum. Bakın çünkü şu kısmı geçtim. Üst 2 motif birleşecek. Bunun için de köşeye 2 tane ikili trabzan örüp bir zincir çektim. Arka köşedeki şu boşluktan ilmeğimi çıkartıp artık bu 2 karşılıklı motifi de buraya kadar birleştirip bu tarafı tamamlıyorum. Böylece ilerledim, geldim. Şimdi köşede de 2 tane ikili trabzanım vardı. Diğer 2 tane ikili trabzanı ördüm.
bir zincir çekiyorum. Bu 2 tane motifin ortasına batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın içinden geçirerek kilitliyorum ve bu tarafı birleştirmiş oldum. Şöyle göstereyim size. Bakın, yan taraflarda gayet muntazam. Kol evim burada. Buraya dediğim gibi birlikte motifi yerleştireceğiz. Ama şimdi ne yapıyorum? Bu tarafın motiflerini, parçasını alıyorum ve sıra burayı birleştirmekte. Burada da nasıl bir yol ilerleyeceğimizi size hemen göstereyim. Çünkü artık birleştirme mantığını biliyoruz. Şöyle ortaya koyduğumda ensedeki motif ortada açıkta kalıyor. Benim bu motifimizi ilk önce burada, biliyorsunuz diğerinde alt köşeden başlamıştık yukarı doğru. Burada ise omuzdan başlayacağız. Yine aynı şekilde buraya bir alta kadar, şu kısma kadar birleştireceğim. Aynı o taraf gibi açık bırakmak için. Yani bunu birleştirip geleceğim. Burasını birleşmeden öreceğim. Buradan itibaren de birleşerek eteğe kadar ilerleyip hırkanın etrafını örmeye geçeceğiz. Birleşme sırası böyle. Göstermeme yeniden gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü tekniği anladığımızı umut ediyorum. Ama başlangıcı birlikte yapalım yine de. Bunun için de hemen ilmeğimin içine tığımı batırıp, şimdi burada bir zincir çekmiştim. Şurada ikisinin birleştiği yerden batıp ilmeğimi çıkartıyorum ve karşılıklı birleşmeye bir zincir çektikten sonra başlıyorum. Birleştirdikten sonra artık etrafını örmeye başlayacağım. Etrafını örerken de şöyle bir teknik uyguluyorum. Yani bu salaşlığını bozmamak için lastik ya da trabzanlı bitiş yapmıyorum. Farklı bir bitiş yapıyorum. O da şöyle, bakınız şimdi. Kaydırarak bu trabzanın üstüne geldim ve bulunduğum yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Ve yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın. 1, 2, şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Batıyorum içine. Kaydırarak çıkartıyorum. Ve bunu buradaki örmüş olduğum sık iğnenin içine gelip şöyle kaydırarak çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve aşağıdan da aslında 1, 2, 3, 4. Aşağıdan da 4. de diyebiliriz. Ortalama şöyle. Yine geliyorum, buradaki sıradaki alttaki sık iğnenin içine batıp, pardon, şöyle içinden kaydırarak çıkartacağım. Böyle daha çok hoşuma gidiyor duruşu. Şöyle. Tekrardan 8'i sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 8. 1, 2, 3, 4. Kaydırarak içinden çıkarttım. Buraya battım. Şöyle bir görüntüyle geçiyor olacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya kadar aynen ilerleyeyim. Buraya kadar ilerledim. Şimdi gene 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Buradaki sık iğneye batıyorum.
Daha sonra tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ördüm. 1, 2, 3, 4 yatırdım. Bakın bu defada burada dönüşlerde biliyorsunuz hep bitişte vardı. Burada yoktu sık iğnem. Onun için bunu şöyle yatırdığımda denk gelecek şekilde bu kısma örüyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sizin burada kasma yaptıysa şayet ortaya da batabilirsiniz. Hiç fark etmez. 1, 2, 3, 4. Ya da daha fazla sık zincir çekebilirsiniz. Bolluk yapıyorsa daha az zincir çekebilirsiniz. Elinizden nasıl güzel düştüğüyle ilgili biraz da aslında. Şimdi şu köşeye kadar geleyim. Köşeye kadar yaklaştım. Şimdi köşeye kadar geldiğimde bakın nasıl geçiyorum. Burada bir tane daha ördükten sonra şurada sık iğnem var biliyorsunuz. Hep burada bir tane oluyor, bir tane olmuyor. O olan yere battım. Çünkü hep üçerli yaptığımızda hep en soldakine batarak ilerliyoruz ya, sık iğnelerimiz de o şekilde oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i gene ördüm. 1, 2, 3, 4'e battım. Ve buradaki köşenin içine geldim. Kaydırarak çıktım. Şimdi tekrardan 8 taneyi çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 4'ü sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Kaydırarak batırıcıyı oluşturduktan sonra şimdi burada biliyorsunuz batabileceğim bir sık iğne örmemiştim. Bunun için de bu iki tanenin dibine batarak örüyorum ki bunu buradan buraya atlatırsam eğer çok kasar ve şu köşe kısmı güzel durmaz. Köşeyi güzel oluşturmak için böyle dibine battım ve buradan sonra yine aynı mantıkla enseye kadar bir farkı olmayacak. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 ve sıradaki sık iğnenin içine kaydırarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Yine sıradaki sık iğne. Enseye kadar da bu mantıkla devam edelim. Ensedeki geçişi de göstereyim. Ensedeki kısma geldiğimizde bizi şöyle bir yer bekliyor olacak. Bakın şöyle. Ve buraya geldiğimde ben yine aynı pıtırcıklarımı yaparak ilerledim. Bu ensedeki tam bulunan yerin içine kaydırarak sık iğnemi ördüm. İşte buraya geldiğimde ise bir çekme yapmaması açısından buraya da batacağım. Yani şöyle yap göstereyim hemen. Şimdi 8 tane 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çekiyorum. Hemen 1, 2, 3, 4'ü bulup batıp bakın şu ortaya batıyorum. Daha sonra yeniden 8 tanemi zincirimi çekiyorum. 7, 8, 1, 2, 3, 4'e de batıp bu defa da şuradaki sık iğnem yok burada biliyorsunuz. Burada sık iğneye batarak başlamıştım ama dibine batıp kaydırıyorum. Yani buradaki geçişi, şu ense kısmındaki geçişi şu şekilde yapıyorum. Tekrardan 8 tanemi çekip normal devam ediyorum. Şuraya, şu kısma gelene kadar orayı da yine birlikte geçelim. Ondan sonra zaten farklı bir şey kalmıyor. Buradaki köşeye de geldim. Yine birlikte yapalım istedim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hemen buradaki bakın sık iğneye battım. Şimdi bu ortaya da batacağım burada.
1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 buraya kaydırarak çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 bu defa burada sık iğne olmadığı için hep tekrarlıyorum ama dibine batıyorum kaydırarak ve artık normal 3 4 5 6 7 8 farklı bir kısım yok. Başladığım yere kadar aynı şekilde tamamlayacağım. Sonra da kol parçalarını ekleyelim. Ben birini ekleyeyim, hatta diğerini de onun üstünde göstererek beraber ekleyelim. Etrafının pıtırcıklı patını bitirdikten sonra kolu da yerine yerleştirdim. Şimdi size kolu şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın 3 motiflik alana, biliyorsunuz genişçene de bir alan bırakmıştım kasma yapmasın diye. Bir tane motifin yarısını önden yarısını arkadan olmak üzere yerleştirdim. Diğerlerini de üst ve arka motiflerdeki 2 motifle tutturup kolu oluşturdum. Kol ağzına da yine aynı etrafındaki gibi pıtırcıklı bir pat geçtim. Şimdi buradaki kolu da birlikte yerleştirelim. Bunun için hemen kol evini şöyle önüme alıyorum. Burası. Kol motiflerini de alıyorum. Şöyle bakın. Bunu bu kenarla, bunu ise yarısını burayla, yarısını arkayla, bunu da bununla birleştirip kolu yerine oturtmuş olacağız. Aynı yine size göstermiş olduğum tekniği kullanarak motifi kol evine yerleştiriyorum. Bunun için hemen ilk üst motiften başlayacağım. Şöyle tutturup şu kısmının orta yerine batıyorum hemen. Tam ortasına batmaya çalışıyorum. Ve ilmeğimi de içinden çıkartıyorum. Burada bir zincir çekmiş olmam gerekiyor. 2 çekilmiş. Hemen çıkarttım. Bir zincirimi çektikten sonra köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 de zincirimi çekip karşı ile birleşmeye başlıyorum. Şimdi bunu göstermiş olduğum teknik, dediğim gibi biliyoruz zaten. Bakın buraya dönüp hemen üçüncünün üstüne bir sık iğne, 2 zincir. Şu kısma kadar ilerleyelim. Şuralarda gelip yarım motifi nasıl yerleştirdiğimi şuradan itibaren göstermek istiyorum size. Şu ortadaki kısmı da bir kez daha birlikte birleştirelim istedim. Bakın köşeye geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüp ilk önce burayı tamamladım. Sonra tığdan çıkıp arka taraftaki yerin tam ortasına batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum ve yarım birleşeceğim yere başlıyorum. Tam yarısına kadar birleşeceğim. 2 zincir. Tekrar geldim. Şimdi buraya da geldikten sonra yarısına gelmiş oluyoruz aslında. Şimdi şöyle bakın. 2 zincir çektim. İçinden çıkarttım. Bir zincirle buraya geldim. Burada artık bu kısmı tamamladım. Burayı yedirip diğer tarafa geçeceğim. Bunun için de hemen 2 zincirimi çekiyorum. İlk olarak buradaki zincirin içinden çıkartıyorum. Yeniden 2 zincir çekip bu defa da bakın döndüğümde artık buradaki yarıma döndüm. İlk zincirin içinden çıkartıp burada minik bir alan oluşturuyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen buradaki üçlünün son ikili trabzanını örüyorum ve bilmiş olduğumuz artık teknikle birleşmeye devam ediyorum. Buraya geldiğimde hemen köşeye de çalışıp
tığdan çıkıyorum. Karşıdaki boşluğun ortasına batıyorum. Son motifi de kol evine, kol altına kadar, şu kısma kadar kol altını yapmış olduk. Başladığımız yere kadar birleştirelim. Bu son artık motifi de kol evine yerleştirdikten sonra yan taraftan birleşerek, şimdi şurayı birlikte geçelim, kolu formunu da oluşturmuş olacağız. Şimdi şurada hepsinin birleştiği ortak yere batıp ilmeğimi çıkartıyorum. İşte şu kısmı birleştirerek kolun formunu verelim. Kol ağzına kadar yaklaşıyorum. Şimdi oradaki geçişi de birlikte yapalım yine. Buraya son sık iğnemi ördüm. Köşenin diğer 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Bir zincir çekip buradaki köşenin içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekiyorum ve kaydırarak buraya geliyorum. Ve artık kol ağzını örmeye başlayalım pıtırcıklarla. Hemen 8 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4'ü buldum. Battım. Ve ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Hiçbir farkı yok. Etrafında 5, 6, 7, 8 nasıl ördümse etrafını yine kol ağzını da aynı mantıkla örelim. Şu motiflerin ortasındaki yere geldiğimde de yine 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani gözünüzde aslında güzel gözüktüğü şekilde belli aralıklarla da batarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben bir tane buradaki sık iğneyi örüyorum. Sonrasında yine 8 tane zincirimi çekip hemen burada biliyorsunuz sık iğne olmadığı için buradaki trabzanın tepesine de batabilir, boşluğa da batabilirsiniz. Burayı da bu şekilde geçiyorum. Başladığım noktaya kadar da aynı şekilde devam edeceğim. Başladığım noktaya yaklaşıyorum. Şimdi buradaki bitişi de göstereyim size. Bakın tam olarak şuradan zincir çekerek başlamıştım. Şimdi yine 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekelim. Hemen 1, 2, 3, 4'e batalım. Ve şu başladığım zincirin şuradan dibine gelip kaydırarak şöyle kilitliyorum. Ve hırkamı tamamlamış oldum. Şimdi zemin rengine, daha doğrusu maviye, ana renge diyeyim, motiflerde kullandığımız renk için 7 tane ip kullandım. 7 paket ip kullandım. Ancak birleştirme rengi için sadece bir paket yeterli oldu. Patı da biliyorsunuz çok geniş örmediğimiz için bir paket yeterli oldu. Şimdi hırkamın ölçülerini size vereceğim. Şöyle söyleyeyim, 36'dan 42'ye kadar çok rahat olur ama 36 beden için bu kadar bol ve salış istemeyen şu ortadaki 5 tane motifi çıkartıp şuradan birleştirerek çalışabilir. Ama tabii o şekilde çalıştığımızda kanalımda videolar mevcut. Arkası dörtlü motifler. Orada enseye mutlaka motif koymanızı tavsiye ederim. O vakit koltuk altına değil de enseye bir motif koyarak kol evini oluşturuyoruz. Daha büyük çalışmak isteyenler için ise özellikle artı 44-46 diyeyim, motifleri bir sıra büyük örebilecekleri gibi şöyle 50 bedene kadar ortadaki motifi çıkartıp kol altına motif yerleştirerek, yani ortayı çıkartıp şuradan bir büyütme yapıyoruz. Açtığımızda toplamda 10 tane motif olmuş oluyor. Gayet uygun olacaktır. Lakin daha da büyük artı 52 bedenler ise hem arkayı beşli çalışıp hem de kol altına motif yerleştirebilirler. Yani birçok aslında hırkayı örmek için seçeneklerimiz mevcut, onu da söyleyebilirim. Umarım sizler için anlaşılır, kolay bir video olmuştur. Sevmişsinizdir. Zira çok hafif ve efil efil, gerçekten
ya çok tamamen yazlık ip olmamasına rağmen öyle bir hırka düştü. Şimdi şöyle ölçüsünü vermem gerekirse size 126, şunu da şuradan çıkartayım. 116-117 santim tam çevresi, patı ince olduğu için patını farklı çalışarak hırkayı da daha da büyütebilirsiniz. Hırkamın boyu ise hemen onu da size vermek istiyorum. Siz ona göre hani eksik motif ya da fazla motif çalışabilirsiniz. Hırkamın boyu da 68-69 santim. 57 motifle ördük. Aynı ebatlarda. Sadece boy uzatmak isteyenler 9 tane motifi fazla çalışmaları yeterli olacaktır. Umarım dediğim gibi anlaşılır bir video olmuştur. Sevmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz, tabii ki bir kalbini de bırakmazsanız beni mutlu edersiniz. Bırakmazsanız dedim. Bir kalbinize talibim yani. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.